Ortalığı savaş alanına çevirir denilen yeni düşman Aras Bulut İynemli mi olacak? Bu videonun her saniyesini dikkatle dinleyelim. Çünkü Eşref Rüya'nın yeni bölümleriyle ilgili kaçırmamanız gereken bomba gelişmeleri ve şok detayları sizlerle paylaşacağız. Şimdi ilk olarak Aras Bulut konusuna değinelim. Dizide Eşref'in yeni düşmanını canlandıracak olan karakterin Aras Bulut İynemli olması konusunda çok yoğun bir istek var. Bu talep sosyal medyada büyük ses getirdi. Son olarak İçeride dizisinde birlikte izlediğimiz Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli ikilisini yeniden aynı dizide izlemek efsane olurdu ve seyir zevki açısından paha biçilmez olurdu. Ancak yeni düşmanı Aras Bulut'un oynayacağı konusuyla ilgili somut ve net bir gelişme yok. Bu yönde Çukur filminin hazırlığını yapan Aras Bulut'a yapılan bir teklif yok. Ancak izleyicilerden yoğun bir istek var. Eğer siz de Aras Bulut'u Eşref Rüya dizisinde görmek istiyorsanız videoyu beğenip bunu yorumlara yazın, sesimizi duyuralım. Şimdi gelelim asıl bomba olaylara. Fragmanda muhbirlik olayını izledik. Muhbirin Nisa olduğu ortaya çıkmış gibi gösterildi ancak asıl gerçek Saliha ile ilgili. Önceki videomuzda Irmak'ın Saliha'yı yakalayacağını ve muhbir olduğunun ortaya çıkacağını, bu vesileyle Nisa'nın muhbirlik meselesinden kurtulacağını belirtmiştik. Durumlar tam da böyle oldu ve muhbirin Saliha olduğu ortaya çıkınca Nisan bu durumdan yırtacak. Ancak yine de Nisan savcıya muhbirlik yaptığı için Eşref'in Saliha'ya bir şey yapmasına karşı çıkacak. Bu da yeni bir tartışmaya sebep olacak. Ancak bu tartışma Nisan'la Eşref için ilişkilerinin tuzu biberi. Çünkü artık bölümlerdir beklediğimiz o büyük rüya yüzleşmesi gerçekleşiyor. Nisan geçmişini hatırladı, Dinçer'in gerçek kimliğini çözdü ve Dinçer'in babasını öldüren kişinin Eşref olduğunu anlıyor. Diğer yandan Eşref de geçmişiyle bağlantılı olan kişinin Dinçer olduğunu çözünce ve ilk cinayetini rüya için işlediğini düşününce tüm parçaları birleştirecek. Sonrasında o beklenen büyük yüzleşme yaşanacak. Çiğdem bile Nisan'ın rüya olduğunu çözmeye başladığını öğrenince heyecanlandı. Nisan'la Eşref'in ortak geçmişi ve rüya meselesi Eşref'in dikkatini biraz dağıtacak. Bu durum ilk başta Eşref açısından pek hoş olmayacak. Çünkü yetimlerin başına daha yeni geçen Eşref ilk dakikadan çok büyük bir savaşa girdi. Şimdi gelelim büyük sürprize. Biat törenini düzenleyen ve artık yetimlerin babası olan Eşref, güven kazanmak için ihtiyara meydan okudu ve ihtiyarın has adamını alarak racon kesti. Yani hodri meydan yaptı. Bu andan itibaren büyük savaş başlamış oldu. İhtiyar kendisi sahneye çıkmadan önce başka birini Eşref'in karşısına çıkaracak. İşte bu yeni düşmanla beraber ortalık toz duman olacak. Bu karakteri konuk oyuncu olarak Aras Bulut canlandırırsa müthiş olur. Diğer yandan savcının da ihtiyarla muhtemelen bir bağlantısı var. Belki de eski eşidir. İhtiyarın ise ilk sezonda izlediğimiz Serdar Amiri olabileceğini düşünenler var. Ancak bu ihtimal fazlasıyla zayıf. Bunun yanı sıra asıl büyük sürpriz ise Kadir ve Eşref ile ilgili olacak. Kadir ilk etapta Hıdır'ın babalığını kabullenmedi ve yetimleri de kaybetti. Kadir'in yeni stratejisi uygun zamanı bekleyerek asıl kilit hamleyi yapmak olacak. İlerleyen bölümlerde Hıdır'ın ihtiyar tarafından öldürülmesini bekliyorum. Böyle bir durumda ihtiyar, Kadir'in hem babasını hem de annesini öldürmüş olacak. Özellikle annesinin intikamını almak isteyen Kadir, ihtiyara karşı Eşref'le birlikte olacaktır. Düşmanımın düşmanı dostumdur hesabı, Eşref'le Kadir'den sürpriz bir işbirliği görebiliriz. Hıdır'ın da zaten en büyük isteği Eşref'le Kadir'i yeniden barıştırmak. Fakat bunu göremeden ölebilir. Eşref ise bu dakikadan sonra dizinin finaline kadar yetimlerin başında olacak ve tahtını kimseye kaptırmayacak. Hatta Nisan'ın rüya olduğunu öğrendikten sonra ona özel albüm çıkartacak ve sürpriz bir evlilik töreni düzenlenecek. İşte bu an Eşref'in en mutlu olacağı an olacak. Çünkü hem rüyasıyla hem de aşık olduğu Nisan'la evlenmiş olacak. Finalin mutsuz sonla biteceği ihtimali henüz kesin değil. Dizinin 3. sezonu da olacak ve durumlara göre senaryo değişebilir. Peki sizce ihtiyar karakterini hangi usta oyuncu oynamalı? Aras Bulut İynemli'yi dizide görmek ister miydiniz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Yeni gelişmeleri ve videoları kaçırmamak, anında izlemek için kanala ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.